Haliç'ten Fatih ve Fatih Çarşambası'nı geçip aşağı inin Balat'a. Balat'tan tekrar Ayvansaray'a ve yürüyün yukarı. Kaç gün önce maalesef yitirdiğimiz İlber Ortaylı hocamızın anısına biliyorsunuz onun bize miras bıraktığı bir sur içi gezi rotası var. Ben o sur içi gezi rotasını şimdi sokak sokak yürüyeceğim ve bunu sizlerle paylaşacağım. Bu sur içi gezi rotası üzerinde hangi geç antik çağ eserleri var onları inceleyeceğiz. Gerçekten uzun bir parkur. Eminönü'nden başlıyor. Rıza Paşa, Zeyrek, daha sonra Ayvansaray, Edirne Kapı, Yedikule'ye ineceğiz. Cerrahpaşa, sonrasında Beyazıt ve Sultanahmet'te bitireceğiz turumuzu. Çok ilginç yerler göreceğiz. Hadi gelin başlayalım. İlber Ortaylı hocamızın anısına eminim ki, sanıyorum ki o da kendisini böyle yad etmemizi, böyle anmamızı isterdi. Bilgiyle, tarihle, merakla anmamızı isterdi. Hadi gelin başlayalım. Turumuza hocamızın söylediği gibi Eminönü'nden başlıyoruz. Rıza Paşa yokuşu. Günümüzde burası Vasıf Çınar Caddesi olarak biliniyor. Ben bu geçtiğim yerlerin, sokakların isimlerini de bu alta yazacağım ki kolay kolay buraları bulabilirsiniz. Çünkü internette ben görüyorum hocamızın o söylediği rotayı çizmişler fakat bazı yerler çok yanlış. Özellikle Edirne Kapı'dan Yedikule'ye dümdüz inmişler. Biz orayı öyle inmeyeceğiz. Hocamız da öyle yapmazdı büyük ihtimalle. Çünkü o arada çok ilginç eserler var. Surların sadece kenarından gidemezsiniz. Çok ilginç tekke ve orada kiliseden camiye çevrilmiş yapılar var. Rıza Paşa Caddesi dediğimiz, yokuşu dediğimiz Vasıf Çınar Caddesi'ndeyiz. Şimdi hemen sağımız buradan Haliç. Aslında Roma döneminin işte neleri? Limanları, Prosporion ve Neorion limanları. Oradan yukarıya doğru çıkan bölgeye Zeugma deniyor. Bu bölgenin adı da Zeugma diye geçiyor. Şimdi burası Rıza Paşa yokuşu. Hemen arkamda, ben şimdi ileriye doğru, olmasa kamerayı şöyle çevirelim. İşte burası bir caddeyle birleşiyor. Burası aslında Uzun Çarşı Caddesi diye geçiyor ama Roma döneminin Makron Embolos Caddesi ve sütunlu bir caddeydi. Biz İstanbul'da, Roma dönemi İstanbul'undan günümüze kalmış birkaç tane cadde biliyoruz. Mese Caddesi bunlardan bir tanesi. İşte Makron Embolos dümdüz bir cadde. Mese Caddesi'ni 90 derece kesiyordu ve aşağı kadar iniyordu. Hemen yukarılarda da, bu yukarı taraflarda da İmparatoriçe İrene Sarayı denilen bir yapı var. İrene Kulesi diye geçiyor, pardon. İrene Kulesi. Tabii 11-12. yüzyıllara tarihleniyor. Tam olarak bir fotoğrafını veririm ben burada. Neydi? Belirsiz bir yapı denilebilir. Semaveyici hocamız böyle şeylere böyle derdi. Özellikle İstanbul'daki açık sarnıçlara da böyle derdi. Şimdi burada çok ses geliyor. Bir gözetleme kulesi olduğu düşünülür İrene Kulesi'nin veya bir Romalı'nın sarayına ait bir sarayın burcu olduğu söylenir ki Botaniates Kalamasos isimli önemli Romalı ailelerin, aristokrat ailelerin bu bölgede sarayları olduğunu biliyoruz. Kapalı Çarşı'dan biraz kısaca bahsedebiliriz. Kapalı Çarşı'nın da Osmanlı dönemi kayıtlarında da esnaf ve lonca kayıtları ve vakfiyelerde, Fatih Vakfiyesi'nde de özellikle bir Roma dönemi çarşısının, yani ticaret alanının üzerine yapıldığı söylenir. Halil İnalcık hocamızın görüşü de bu yöndedir. Bu çok önemli. Halil İnalcık hocamız her zaman takip ettiğimiz, İlber Ortaylı hocamızın da zaten kendisinin hocası, hocaların hocası denilen birisi zaten. Ona da rahmetle anıyoruz ve bu rota üzerinde biz İlber Ortaylı hocamızı dün defnettiler. Çok üzüldük gerçekten. Çok büyük bir alim. Onun mezarının oradan da geçeceğiz. Ona da bir Fatiha okuyacağız. Halil İnalcık'la birlikte, Semaveyici ile birlikte yan yanalar orada kabirlerinde. Onları da ziyaret edeceğiz. Şimdi yukarısı dediğim gibi Kapalı Çarşı'ya gidiyor. Bu Uzun Çarşı Caddesi dümdüz kesiyor. İki tane Roma dönemi caddesinden bahsettim. Kapalı Çarşı'nın bir Roma dönemi ticaret yeri olduğunu söyledim. Ve bunun yanında şu da var. Kimisi bazı şeyler de söylüyor, işte şu söyleniyor, Kapalı Çarşı'nın aslında Roma dönemi bazı yapılarının olduğu filan da söyleniyor ama bu pek gerçek değil. Kapalı Çarşı'da Roma döneminden ne var derseniz sadece bir tane Roma dönemi kartalı var ki ben onun linkini burada veririm. Girip görebilirsiniz. Onu paylaştık. Bazı arkadaşlarım bana onun altlarında bazı dehlizler falan olduğunu söylediler. Tabii bunları ben bilmiyorum. Akademik çevrede açıkçası bunu bilmiyor. Söylentiler tabii bunlar. Ama Kapalı Çarşı'ya girdi. Bazıları, çünkü kimisi Cevahir Bedeste'nin temelleri, işte bazı yerleri Roma, onların dediği gibi Bizans falan diyor ama büyük ihtimalle değil.
Süleymaniye'ye doğru yürüyoruz. Evet, Süleymaniye Camisi'ne geldik. Süleymaniye Camisi'nin Raymond Janin var kaynaklarımızdan. Onun yazdığına göre aslında burada bu Bizantiyon kentinin herhalde pagan çağında bir Afrodit tapınağı olduğunu söylüyor ve Veneris ismiyle anıldığını söylüyor. Bu çok ilginç gerçekten. Daha sonrasında İmparator 1. Leon'un sarayı olduğunu biz biliyoruz bu bölgelerde yine o kaynaklarımızdan. Arkamda da mesela Süleymaniye Camisi'nin hemen önünde böyle sütunlar yatıyor. Şimdi içeriye gireceğiz. Süleymaniye Camisi'nin içerisine. Burada da avlu revaklarda kullanılmış bazı Roma sütunları göreceğiz ve bunları tabi Osmanlı camilerde devşirme malzeme olarak bunların hepsini kullanıyor. İşte bunlardan bir tanesini görüyorsunuz ve porfir sütunlar bunlar. Bu etrafta bu sütunların hepsi devşirme Roma malzemeleri ve çok ilginç bir şeyle daha karşılaşacağız. Aslında iki şeyle daha karşılaşacağız bölgeye geldiğinizde görmenizi istediğim. Birisi asfalt taşı, birisi işte Marmara mermeri ve kapıya doğru geldiğinizde Süleymaniye Camisi'nin abidevi kapısına geldiğinizde yerde porfir mermerden bir giriş görüyorsunuz. İşte bu da porfir mermeri biliyorsunuz. İşte şöyle de denir. Bazı araştırmacılar bunu söylüyor. Roma İmparatorluğu'na bizzat Fatih Sultan Mehmet son verdiği için biz onları fethettik demektir. Tam da caminin girişinde özellikle porfir mermerini koyması. Neden bunu söylüyorlar ama? Porfir çünkü Roma imparatorların, imparatoriçelerinin kaftanları mor kaftanlarla geziyorlar. Mor odalarda doğuyorlar. Öldüklerinde mor lahitlere konuluyorlar ki işte burada da şöyle gözüküyordur herhalde. Burada da bir tane porfir mermerini koymuşlar. Hatta bunlardan bir tanesi dikkatli bakarsanız üzerinde silik de olsa bir haç da gözüküyormuş. Ben onu göremedim. Şimdi daha da ilginç bir şeyle karşılaşacağız. Süleymaniye Camisi'nin bu kapısından çıktıktan sonra şöyle dönelim. Şöyle anlaşılabilmesi için şöyle gösterelim. Süleymaniye Camisi. Şu duvarın arkasında kuru fasulyeciler falan var bildiğiniz gibi. Çok da güzeldir. İşte burada da şöyle gösterirsek daha iyi olacak. Bir vaftiz teknesi burada gözüküyor. Şöyle yukarıdan herhalde güzel bir açısı vardır. Osmanlı devşirme malzeme olarak bu vaftiz teknesini de buraya koymuş. Tabii dediğim gibi bunlarla süslüyor camilerinde Osmanlı. Hiç de yadırgamıyor. Daha farklı bir anlayışa sahip zaten. Roma İmparatorluğu'na bizzat kendilerinin son verdiğini de burada her mısrada da burada vurguluyorlar diyebiliriz aslında. Çünkü Hayri Fehmi hocamız falan da buna katılıyor. Böyle olduğunu söylüyor. Hayri Fehmi Yılmaz. Bu kiliseden camiye çevirdiği yapıları ihya etmesinin sebebi, istese bunları direkt yıkardı bunları. Yenisini çok güzel şeyler yapardı fakat yapmıyor. Bunu yapmasının sebebi fetihi vurguluyor. Onlara son verenin kendileri olduğunu söylüyor ve oraya giren, orayı gören işte Rumların belki de işte bu bir zafer anıtı demelerini onu zafer anıtı gözüyle görmelerini düşünüyor olabilir. Osmanlı böyle düşünüyor olabilir. Şimdi Süleymaniye'den çıkıyoruz ve İlber Ortaylı hocamızın söylediği Küçük Pazar'a doğru Süleymaniye civarından çıkıyoruz ve İlber Ortaylı hocamızın dediği Küçük Pazar'a doğru ilerleyeceğiz. Süleymaniye Camisi için bir ilginç bilgi daha verelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi var bildiğiniz gibi. Şu saçaklarda burada yapılan restorasyonlarda yani günümüze yakın zamanlarda yapılan restorasyonlarda o saçaklardaki parçaların bir bakılıyor. Üzerinde eski Yunanca harfler var ve çok ilginç. Bunların 1166 senesinde Romalıların Ayasofya'da yaptıkları bir sinodun kararlarının ters çevrilip buraya konulduğu anlaşılıyor. Yani Osmanlılar bu parçaları bulmuşlar. Çok ilginç gerçekten. Bu nasıl yapıldığı insan şaşırıyor gerçekten ve devşirme malzeme olarak Osmanlılar o türbenin saçaklarında 1166 senesinde yapılmış sinodun yani konsilin bir küçüğüdür sinod. Onun kararlarını ters çevirip burada kullanmışlar. Daha sonra bunlar bulununca burada da bunların alçı kopyaları alındı. Günümüzde Ayasofya'da bunları içeri girdiğinizde sağ tarafta görebiliyordunuz. Şimdi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Son zamanlarda yakında gitmedim ama bende bir fotoğraf olmazsa vardır. Onu sizlerle paylaşırım. Süleymaniye civarında
Kesinlikle gelip ziyaret etmenizi istedim. Yalnız sadece namaz saatlerinde açıyorlar kapıyı, ona dikkat edin. Vefa Kilise Camisi Petrus Cilius filan tarafından bu yanlışlıkla işte Aziz Theodoros Kilisesi olarak tanımlanmış, fakat büyük ihtimalle öyle değil yapılan çalışmalarda. Vefa Kilise Camii olarak biliniyor. Kiliseden camiye çevrilmiş çok nadide bir yapıdır. Kapalı Yunan açı planlı bir yapı. 11-12. yüzyıllara tarih ediyor. Birkaç tane dönemi var bunun. Ben bunu detaylıca anlatmıştım. Burada şimdi kamerayı çevireceğim. İlginç de bir şey göstereceğim sizlere. Şimdi çok güzel işte süslemeler var. Lünetler gözüküyor. Sütun başlıkları gözüküyor. Uzun nişler burada gözüküyorlar ve son cemaat yeri günümüzde cami olduğu için, fakat Roma döneminin Exonartex'inde böyle süslemeler var. Gördüğünüz gibi haç filan var üzerinde. Fakat burada büyük ihtimalle Osmanlı buna bir ihya yapmış. Yani burayı yeniden düzenlemiş ve yaparken de çok ilginç. Şuraya bir tane Osmanlı mezar taşını koymuşlar. Yaklaşalım. Şurada gözüküyor. Eski Türkçe harfleri de zaten burada görebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok ilginç. Osmanlı'nın böylece süslediği ilginç bir yapı Osmanlı ve Roma yapısı Vefa Kilise Camisi. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Küçük Pazar'a doğru ilerliyoruz. Süleymaniye etrafındaki medrese, müze vesaire, oradan aşağı inin. Küçük Pazar'a doğru inin. Süleymaniye'den Küçük Pazar'a doğru iniyoruz ve çok güzel sokak dokuları var burada. Karşımızda da çok güzel bir Haliç manzarası çıkacak ve bu bölgede bazı yüksek bölgelerde manastırların olduğu söylenir. Hatta bazıların istinat duvarları bile halen durmaktadır. Karşımızda da çok güzel bir Haliç manzarası. Bu sokağın adını da söylerim size. İstanbul'un ünlü sokaklarından bir tanesidir bu. Haliç'i görüyorsunuz. Haliç'in de İstanbul'un kurulması için, yani daha doğrusu başkent, Roma İmparatorluğu'nun başkent ilan edilmesinde en büyük sebeplerden bir tanesi olduğu düşünülür. Çünkü çok güzel bir limandır. Her zaman dalgasızdır. Dikkat edin, Haliç'e her zaman dalgasızdır. Bu dalgasız olmasının sebebi de faydası da tabii ki gemilerinizi çok rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Doğal bir iç limandır Haliç. Başka herhangi bir kentte de göremeyeceğiniz kadar çok da büyüktür. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi buradan Küçük Pazar'a iniyoruz. Daha sonra hocamızın dediği gibi Zeyre'ye doğru çıkacağız. Pazardan şimdi Zeyre'ye doğru çıkıyoruz. Size kısaca Haliç'ten bahsedeceğim. Küçük Pazar'ın hemen yanı Haliç kıyısı, yani Küçük Pazar. Haliç dediğim gibi İstanbul'un başkent olması için en önemli sebeplerden bir tanesi ve Haliç'in girişinde günümüzde işte Eminönü dediğimiz o civarda iki tane de Roma donanmasının durduğu liman var. Prosporion ve Neorion limanları bunlar. Şöyle de kamerayı çevirelim. Bazı takipçilerimiz de kızıyorlar. Diyorlar ki işte abi hep seni görüyoruz, niye yolu bize göstermiyorsun? Biraz da böyle yapalım. Altta yorumlarınızı yazarsınız. Şimdi dediğim gibi Prosporion, Neorion limanları, bazıları işte bu iki limanın aslında tek bir liman olduğunu da söylerler. Roma donanması burada duruyordu. Tabii kentin başka limanları da vardı. Bunlardan en önemlisi işte günümüzde Marmaray'ın olduğu Yenikapı kazılar yapıldı biliyorsunuz, oradaki limandı. Onun daha çok bir ticaret limanı olduğu, fakat söylediğim Eminönü'ndeki Prosporion ve Neorion limanlarının daha çok askeri limanlar olduğu her zaman söylenmiştir. Limanı koruyan büyük ihtimal burçlar falan vardı ve oradaki Eugenius Kulesi'nde de Haliç'e girişini koruyan zincir bulunuyordu. Karşı tarafta da yayınını yapmıştık. Castellonto Galaton günümüzde yeraltı camisine bağlanıyordu bu zincir. Haliç şunun için önemli. Silahtar Ağa Deresi var. Haliç'e besleyen nehirlerden bir tanesi, iki tane nehir var. Silahtar Ağa Deresi. Orada İstanbul'un ilk kurulduğu yerleşimlerden bir tanesi olduğu söylenir ve eski çağ insanları zaten şeyi çok seviyorlar, böyle su kenarında olmayı. Sonuçta içilecek su buluyorlar ve orada bir antik bir, yani aslında prehistorik de bir yerleşim olduğu söylenir. Silahtar Ağa tarafında ve Kasımpaşa taraflarında da bir
ve Roma'nın pagan çağına yani Bizantiyon kentinde olduğu dönemde bir sunakta bulunmuştur. Bulabilirsem onun da birkaç fotoğrafını veririz. Sunaktan kurtarılan bazı heykellerin parçalarını karşımızda hemen gözüküyor. Zeyre'ye doğru ilerliyoruz. Oradan tur devam ediyor. Zeyrek yolun öbür tarafı. Evet, şimdi Küçük Pazar'dan geldik. Yukarıda Zeyre'ye çıkacağız. Zeyrek Camisi, Pantokrator Manastır Kilisesi. Hemen arka taraflarda bu önümüzdeki Atatürk Caddesi. Şöyle çevirelim. Bu Atatürk Caddesi gördüğünüz gibi. Daha ileride de ne gözüküyor? Valens su kemeri diye geçiyor. İşte kaynaklarımız bunun Hadrianus su kemeri olduğunu da söylüyor. Codex Theodosianus gibi kaynaklarımız bunun Hadrianus kemeri, aslında bir tane kemer olduğunu, İmparator Valens tarafından da su kemerinin ihya edildiği söyleniyor. Bu su kemeri ta Vize'den İstanbul'a su getiriyordu ve Roma İmparatorluğu'nun en uzun su yollarından bir tanesiydi bu. Su kemeri buradan geçiyordu. Beyazıt'ta bir tane büyük bir anıtsal çeşmeye su götürüyordu. Bu yolun kenarında işte talihsiz bazı olaylar. 1940'lı yıllarda Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi, aslında yolun tam da üzerinde durmamasına rağmen yol açmak maksadıyla kiliseden camiye çevrilmiş bir mescidi, Sekbanbaşı İbrahim Ağa diyorum. Kendisi tarafından camiye çevrilmiş bir Roma dönemi kilisesiydi. Kapalı Yunan içi planlı bir kiliseydi. Bu caddenin kenarında duruyordu. Şimdi yukarı doğru Zeyrek'e doğru çıkacağız. Bakalım Zeyrek'te nelerle karşılaşacağız. Evet, Zeyrek'teyiz. Zeyrek Camisi, Roma döneminin Pantokrator Manastır Kilisesi. Burada çok güzel bir kafe var ve bunun da çok da güzel bir manzarası var. Gelmenizi tavsiye ederim. Karşı tarafta Haliç, Galata Kulesi gözüküyor. Şimdi şöyle dönelim. Zeyrek Camisi'ne doğru ilerleyelim ve ondan size bahsedelim. Şimdi 3 tane yapıdan oluşuyor aslında. Buradan baktığımız zaman şöyle döndüğümüz zaman ilk önce bunu yapıyorlar. Hazreti İsa'ya adanıyor bu. Komnenoslar dönemi 11. 12. yüzyıllar. Daha sonrasında bunu yapıyorlar. İmparatorça İrene yaptırıyor bunu. Bunu da kime ithaf ediyorlar? Meryem'e, Hazreti İsa'nın annesi bildiğiniz gibi ona ithaf ediyorlar. Daha sonrasında bu ortası boş. İlk yapıldığında boş, onu söyleyeyim. Sonrasında da bu ortaya baş melek Mihail'e adanan bir mezar şapeli yapılıyor ve işte İrene'nin filan lahitleri de buraya duruyor. İrene'nin lahiti daha sonra Türk döneminde bunun dışına çıkartılmıştır. Uzun yıllar orada kalmıştır. Günümüzde de nerededir? Ayasofya Camisi'nde bulunmaktadır. Şimdi ilginç, burayı tabii daha detaylı anlattık ama ilginç bir bilgi vereceğim. Biraz da yürüyeceğiz o arada. Şimdi şu Meryem'e, Hazreti Meryem'e adanmış, bizim İslam inancımızda tabii ona adanmış kiliseden çevrilmiş cami. Şimdi bu yapı ilginç. Şöylesi anlatalım, dönelim bir de, hem de yürüyelim. Yolumuz uzun çünkü. Şimdi o gösterdiğim yerde 2010 senesiydi sanırım, çalışmalar yapılıyor. Ve çalışmalar yapılırken zeminle alakalı bir düzeltmeler falan yapılırken tam köşesinde onun işçinin ayağı çukura batıyor. Feridun Özgümüş hocamız var. Onun anlattıklarından ben size aktarıyorum. Ona da çok selamlar. Hep anıyorum kendisini. Çok değerli bir insan. Güzel çalışmaları var. İşçinin ayağı çukura batıyor ve ne yapıyorlar? Kazmaya başlıyorlar. Bakıyorlar acaba burada ne var ne yok diye. Bir bakıyorlar ki az önce gösterdiğim, şu an ben yanından geçtiğim yapının altında bir bu kadar da, aslında neredeyse yani bu kadar da olmasa da oldukça da yüksek bir tavana sahip bir şapel var. Sarnıç sıvası var ama sarnıç olarak hiç kullanmamışlar. İçeride iskeletler var. Bu Hacca hocamızın iskeletlerle bir fotoğrafı vardı, onu bulabilirsem ben size veririm. Çok ilginç. Bundan ben daha detaylıca bahsedeceğim. Yani 2010 senesine kadar bu yapı bilinmiyordu. Şu an tam arkasına geçtik biz onun. Dediğim gibi 3 tane yapı buradan da gözüküyor. Zeyrek Camisi'nin. Dediğim gibi o Meryem'e adanan yapının altında bir yapının daha olduğunu ve 2010'a kadar bunun bilinmediğini, sonrasında ortaya çıkarıldığını bilmenizi istiyorum. Burası bir manastır tabii. Ve çok önemli bir hastanesi var. Yapının göz hastanesi, Roma döneminin en önemli hastanelerinden bir tanesiydi. Bu da önemli. Etrafta çok fazla sarnıç var bu bölgede. Evlerin altında filan. Tabii girişine izin veriliyor mu? Hayır. Bazı insanların tapulu malları filan bu tabii.
Yapacak bir şey yok. Günümüzün şartları böyle. İnsanlar da içine girip bakmanıza izin vermiyorlar. Biraz da şundan çekiniyorlar ya, acaba ne olur falan diye. Halbuki hiçbir şey de olmaz. Artık bunlar tescilli yapı. Öyle de duruyor. Belki bir gün işte buralarda güzel böyle tur rotaları olursa yabancı konuklarımıza falan getirip tıraşlanmamış elmas ben hep size söylüyorum. İstanbul'da böyle yapılar var ve biz bunları açığa çıkartırsak çok büyük de girdi de, yani maddi olarak girdi de sağlayacağımızı düşünüyorum. Şimdi Zeyrek sokaklarında yürüyoruz. Şöyle ilerleyelim. UNESCO miras alanı içerisinde Zeyrek sokakları ve çok güzel de evleri var. İlber Ortaylı hocamızın dediği doğru, yani Zeyrek sokakları ve buraya gelip görmek, ziyaret etmek önemli. Evet, Zeyrek'teyiz. Pantokrator Manastır Kilisesi'nin, ya bir Roma döneminin günümüz Zeyrek Camisi. Onun ne dedim? Bir manastır. Manastırın bazı yapılarından olduğu düşünülüyor. Arkamda Şeyh Süleyman Mescidi var. Sekizgen bir plan üzerine oturuyor. Onun altında sekizgen bir yapı daha var. Kimisi daha farklı şeyler de söylüyor. Bunun daha önce geçmişi, yani aslında İstanbul'un pagan çağına kadar giden bir tarihi olduğu da söyleniyor. Üzerinde bazı yapılmış çalışmalar var. Şimdi ona biraz daha inceleyerek buradan nereye gideceğiz? Fatih, Çarşamba taraflarına ilerleyeceğiz. Ve orada önce tabii ki İlber Ortaylı hocamızı bir ziyaret edeceğiz. Bir Fatih'e okuyacağız. Sonrasında Fatih Camisi'nin olduğu yer, Havaryun Kilisesi, ondan bahsedeceğiz. Onun da aslında o dönemde belki bir pagan dönemi falan da var onun. 12 tane tapınağından falan bahsediliyor. Oraya ilerleyeceğiz. Sonra oradan da Çarşamba'ya doğru ilerleyeceğiz. Çarşamba'da Fethiye Camii ve günümüzde Hırami Ahmet Paşa Camii diye geçen kiliseden camiye çevrilmiş yapıları orada gördükten sonra sonraki durağımızda Fener Balat olacak. Fatih Camii arkamda benim. Onu şöyle hemen göstereyim. Buradan gözüküyor. İlber Ortaylı hocamızı da buradaki hazireye defnettiler. Şimdi ona Fatiha'mızı okuduktan sonra buradan da Çarşamba'ya ilerleyeceğiz. Fatih Camisi'nden biraz bahsedelim. Şimdi şöyle kamerayı da çevirelim. Fatih Camisi'ne doğru ilerliyoruz. Şimdi Fatih Camisi dedik, ilk önce Fatih Sultan Mehmet, ondan bahsedelim. İstanbul'u fethedip Roma İmparatorluğu'na son veren, asla Bizans değil, tamamen Roma İmparatorluğu'na son veren o büyük kartal padişah. Hatta yabancılar ona öyle diyorlar, hatta o öldüğünde büyük kartal öldü filan diyorlar. Roma İmparatorluğu'nu bitirmiştir ve bizim buna sahip çıkmamız gerekmektedir. Şu an gördüğünüz yapı tabi Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılan yapı değildir. Bu daha sonra inşa edildi. 1766 döneminde yapılıyor bu. Osmanlı döneminde tekrar inşa ediliyor. İkinci kez bir inşası var. Tabii yapıldığında, Fatih döneminde yapıldığında burada Havaryun Kilisesi var. Havaryun Kilisesi, Kutsal Havariler Kilisesi, İstanbul'un bu işte 4. tepesine inşa ediliyor. Ayasofya'dan sonra en büyük kiliseydi ve serbest kol haç planlı bir yapıydı bu. Bunun çok benzeri Efes'te Ayasuluk Tepesi'nde var ve bir diğer benzeri de San Marco Kilisesi. O da nerede? Venedik'teki San Marco Kilisesi. Serbest haç planı kolunu takip ederler bunlar. Şöyle de dönelim kısaca. Şimdi Kutsal Havariler Kilisesi dedik. Neden böyle deniyor? Konstantinus İmparatorluğun başkentini İstanbul yaptığında buraya da bir kilise, mezar kilisesi yaptırıyor. Kendisinin içine gömüleceği bir mezar kilisesi yaptırıyor. Ve işte diyor ki tabii Hristiyanlık artık yavaş yavaş resmi din olmamış. Fakat serbestlik vermiş Hristiyanlığa. Diyor ki her taraftan işte bu 12 tane havariden ne bulursanız getirin diyor. İşte burada bir kilise yaptırıyoruz. Oraya konulacak deniyor ve bulabildiklerine işte San Andreas'tan filan galiba bir şeyler bulabilmişler. Diğerleri boş tabii, taputlar. Öyle olduğu söyleniyor. Kaynaklar bize böyle olduğunu söylüyorlar. 12 tane lahiti koyuyor. Ortaya da kendisini koyuyor. 13. havari. Havarilere eş. Böyle de söylerler zaten Roma İmparatorları Hristiyanlık çağında kendilerine. Tabii bu mezar kilisesi yapılıyor.
Şimdi günümüzde ne var bu mezar kilisesinden, peki ne görebiliyorsunuz? Geldiğinizde hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor, fakat burada aslında şu an benim yürüdüğüm yerin sağ tarafta baş kurşunlu ve orta kurşunlu medreseleri var. Onun olduğu yerde yerin altında bir Roma dönemi sarnıcı duruyor ve 50 tane falan sütunu olan bir sarnıç halen yaşıyor. Büyük ihtimalle o Havarin Kilisesi'ne ait bir sarnıçtı. Yani Fatih Sultan Mehmet işte onun yaptırdığı cami daha sonrasında yapılıyor, dediğim gibi 1766'da yeniden inşa edildiğinde. Ondan kalan, yani hiçbir şey kalmadı deniyor Havarin Kilisesi'ne, fakat bir şeyler yerin altında halen var. Fakat girişine beton dökülmüştür. Tamamen izin verilmemektedir. Böyle de ilginç bir şey var. Tabii Kutsal Havariler Kilisesi'nden önce burada bazı görüşlere göre, yine Raymond Janin filan bizim oradaki rehberimiz şunu söylüyor. Bir 12 Tanrı tapınağı. Şimdi 12 tane havari, 12 tane. Hani 12 sayısı zaten 12 ay, bunları işte hep ne dedim hipodromu anlatırken de antik çağ kozmik dünyayla bir bağlantı kurma derdinde 12 tane 12 sayısını habire karşımıza çıkartıp duruyorlar. Böyle bir tapınağın olduğu da bazı görüşleri vardır. Tabii arkeolojik hiçbir verisi yoktur bunun da, onu da söyleyelim. Şimdi buradan Çarşamba'ya doğru ilerliyoruz. Fethiye ve orada Hırami Ahmet Paşa camilerini göreceğiz. Fatih ve Fatih Çarşambası'nı geçip Evet, Fatih Çarşamba Koltukçu Sokağa girdiğinizde de böyle bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Herhalde 11-12. yüzyıl Komnenoslar dönemine ait olan kapalı Yunan açı planlı kiliseden camiye çevrilmiş Hırami Ahmet Paşa bir Yeniçeri ağası tarafından camiye çevrilmiş Ayaturlo Kilisesi, Roma döneminin günümüzün Hırami Ahmet Paşa Camisi. Ön tarafında da bazı işte şeyler vardır. Arka solyumlar vardır, lahitlerin konulduğu. Hemen yanında da bunun Fethiye Camisi var. Pammakaristos Kilisesi, günümüzün Fethiye Camisi. Şimdi gidip ona bakacağız. Bu yapıyı da daha detaylı anlatmıştık. Rotamız gerçekten İlber Ortaylı hocamız çok güzel bir rota vermiş. Üzerinde çok önemli bunun gibi ilginç eserler var. Ahmet Paşa Camisi'nin yanında da hemen burada sokağın adını da veririm. Tam karşımızda o muhteşem yapı günümüzün Fethiye Camisi, Roma döneminin Pammakaristos Manastır Kilisesi. İşte bunun çok güzel bir şapeli vardır. Son dönem Paleologoslar döneminin sanatını yansıtan birkaç fotoğrafını veririm. Üzerinde kör kemerler, uzun nişler bulunur ve o Paleologoslar döneminin yapıların seyredilmesi için yapıldığı, asla sıvanmadığı, tuğlalarla sanat yapıldığı bir yapıdır. Yan tarafındaki şapel kapalı kollu Yunan açı planlı bir yapıdır. Roma döneminde yapıldığında dehlizli plana da sahiptir. Aynı zamanda etrafında bir dehliz döner. Dediğim gibi o şapel burası müze olarak açıktı. İşte ve 7-8 sene öncesine kadar. O içinden bazı fotoğraflar çekmiştim. Onları ben size burada vereceğim. Hep de söylüyorum, yani böyle yapılar gördüğünüzde de gidip hemen içine girin. Bir restorasyon olur, bir şey olur. Asla bir daha göremezsiniz. Bölgeden kısaca bahsedelim. Şimdi Pammakaristos Manastır Kilisesi dedik. Burası bir manastır. Günümüzde Fethiye Camisi. Az önceki o Trullo Kilisesi de denilen, ama büyük ihtimal ismi öyle değil. Roma dönemi ismini biz bilmiyoruz onun. Hırami Ahmet Paşa Camisi diyeceğiz o yüzden. O yapıyla birlikte aslında bir manastır kompleksinin içinde olan bu yapılardı bunlar. Yakınında da bir başka manastır daha var. Ioannes Manastırı diye geçiyor. Kesmekaya semtinde Ioannes Kilisesi var orada, pardon. Petrus Manastırı, Petra Manastırı diye geçiyor. Petra neden? Kaya demek aslında. Ve Kesmekaya semti bugünümüzde de orasının ismi. Yani toplum hafızasında o kaya hala yaşıyor. Hakikaten bir kayanın üzerine de oturuyor. Orası öyle bir yer. Kesmekaya semti, Petra Manastırı. Ondan da bazı yapılar var. Bunları anlattığımız bir videomuz da var zaten. Şimdi Fatih Çarşamba'dan Fener'e doğru iniyoruz. Fatih Çarşamba'da neden bahsetti? Kesmekaya Manastır Kilisesi'nin. O Manastır Kilisesi'nin bazı yapıları halen yaşıyorlar. Onları dediğim gibi biz anlatmıştık. Karşımızda da şimdi Fener Balat'a inen yokuşlarda çok güzel. Bu sokağın adını da veririm. Karşımızda işte İstanbul'un en güzel ikonik yapılarından bir tanesi. Bu
Fener Rum Lisesi gözüküyor. Buradan da aşağılara ineceğiz. Fener, şimdi burada bir önemli yapı var. Önce ondan size bir kısaca bahsedeceğim. Moğolların Meryem'i Panayo Muhlotisa Kilisesi. Fatih Çarşamba'dan Fener Balat'a doğru iniyoruz. İlber Ortaylı hocamız gerçekten çok güzel bir rota vermiş. Arkamızda Fener Rum Lisesi gözüküyor. Tabii bu yapı bizim araştırma alanımızın tamamen dışında, fakat araştırma alanımızın içerisinde bir başka İstanbul'un en nadide eserlerinden bir tanesi var. Panayo Muhlotisa Kilisesi. Yonca planlı bir yapı ve Paleologoslar sanatının, yani son dönem 1261'den 1453'e kadar olan dönemini yansıtan en önemli yapılardan bir tanesi. Paleologoslar sanatı kısaca şöyle ifade edilebilir. Kubbenin bütün yapıya hakim olma isteğini en güzel şekilde vurgular Paleologoslar sanatı. Yonca planlı bir yapı. Yonca planlı yapı olması da bize şunu da çağrıştırıyor olabilir. Aslında bu tür yapılar aslında mezar kiliseleri ve biz Konstantinus surlarının dışarısına çıktık şu anda. Şöyle diyeceğim, Konstantinus surlarının dışarısında İstanbul'un da Konstantinus dönemi ve sonrasında Theodosius dönemine kadar olan bölümde mezar yapılarının olduğu, sonrasında da tabii ki bazı mezar yapılarının olduğu biliniyor. Belki de bu yonca planlı yapı o planı oradan aldı ve daha sonra da Paleologoslar bunun üzerine ihyalarda bulundular. İşte İstanbul'u geri alan Mihail Paleologos'un kızlarındandır Maria. Daha sonra işte bir Moğol hanıyla evlenmek için oralara gitmiştir. Fakat o Moğol hanı öldükten sonra Abaka Han diğer Moğol hanıyla evlenip o da öldükten sonra kadın geri gelip bu yapıyı, aslında burada daha önce bir manastır var. Bu manastırı yeniden ihya etmiştir. Şimdi Fener Balat'tan Balat'a ineceğiz. Balat ismi Palatinum'dan geliyor aslında, yani işte yabancı değil, Palas, saraydan geliyor ve nereden geliyor? Roma'daki Palatinum tepesinden alıyor adını. Palatinum tepesi aslında Palatinum tepenin adı, sonra Romalılar saraylarını oraya kurdukları için buraya ne deniyor? Palatinum, Palas deniyor. Saray kelimesi de aslında adını o tepeden almaktadır. Balat dedik. Peki buraya ismi nereden geliyor? Tabii ki az sonra göreceğiz onu. Yukarı doğru tırmanırken Ayvansaray'dan Tekfur Sarayı. Tekfur Sarayı bir Roma sarayı, aslında Blaherna Sarayı tabii ki. Blaherna Sarayı'nın son kalan bölümüydü Tekfur Sarayı. Balat adını aslında o Blaherna Sarayı'ndan ve bizzat Tekfur Sarayı'ndan almaktadır. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Şimdi Ayvansaray'a doğru hocamızın izinde devam ediyoruz. İlber Ortaylı hocamızın. Balat'a. Balat'tan tekrar Ayvansaray'a ve yürüyün yukarı. Edirne Kapı'ya, Karyo'ya. Fener Balat'tan çıktık yukarıya, Karyo'ya doğru ilerliyoruz. Arkamızda Roma döneminin Blaherna Sarayı'ndan kalmış son bölümü, son nüvesi olan Tekfur Sarayı gözüküyor. Şöyle de dönelim. Sarayın pencereleri burada. Şurada bir tane küçük bir şapeli vardır. İçine girdiğinizde görürsünüz, imparatorun dua etmek için kullandığı küçücük bir şapeldir. Şurada da işte Roma sanatına daha sonra girmiş Balkan sanatının etkilerini görüyoruz. Çömleklerin ağızları burada süs olarak kullanılmışlardır. Şimdi şöyle dönüp Blaherna Sarayı'ndan kısaca bahsedelim. Tabii bunu da yayını yaptık, onu da söyleyeyim. Birçok yayınımız var. Kanalımızı takip etmeyi unutmazsanız, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok seviniriz. Son kalan nüve dedik. Blaherna Sarayı, Tekfur Sarayı'nın işte 1453'te de aslında Roma İmparatorluğu'nun o gün burada oturduğu ve savaşa da buradan katılmak için buradan çıktığı da, gece uykusunu burada uyuduğu da düşünülmektedir. Çünkü Osmanlı geldiğinde o Blaherna Sarayı'ndan çok fazla bir şey göremiyor. Sonra kalanlar da işte günümüzde evler falan yapılınca çok yapının altında kalıyor. Blaherna Sarayı günümüzde bu Tekfur Sarayı'nın arkamda görüyorsunuz halen. Buradan haritadan belki veririz. Sahile kadar uzanan bölümlerde bulunuyordu ve Tekfur Sarayı çok ilginçtir. İki surun arasına yapılmıştır. Burada bir sur daha var. Yani şimdi kara surları gözüküyor burada. 96 kuleyle şuradan dönelim şöyle. Kara surlarını buradan görebiliyorsunuz. Şimdi bu kara surların 2. Theodosius dönemi yapılıyor. Sonrasında burada bırakılıyor. Çünkü burada Blaherna denilen bir semt var. Belki de küçük bir antik kent.
Blaherna kentine kadar getiriliyor bu surlar 2. Theodosius döneminde yapılırken. Sonrasında da kentin o surları var tabii. O surlarla birleştiriliyor. Fakat bu surlar o kadar iyi surlar olmadığı için işte başka saldırılarda çok zarar görülüyor. Sonrasında da bu surlar ne yapılacaktır? Immanuel Komnenos, daha sonra Leon dönemlerinde yeniden inşa edilecektir. Ve ikinci bir sur yapılacaktır. Blaherna Sarayı da o ikinci yapılan sur ile ilk yapılan Theodosius surları veya işte Theodosius dönemindeki Blaherna Sarayı'nın surlarının arasına sıkışmıştır. Burada bir çizimini ben vereceğim. Bu çok ilginç. Bunu da neden yapmışlardır? Şöyle de dönelim. Yapmalarının sebebi de şu. Paleologoslar dönemi tam bir darbeler, isyanlar dönemidir. Çok güzel bir kitap vardır. Bizans'ın son yüzyılları diye Donald Nichol'un, bunu okuyup alıp okumanızı isterim. Çünkü burada o son dönemi 1261'den 1453'e kadar bölümü yazar ve işte o kitapta görüyorsunuz. İşte dede toruna isyan, torun dedeye isyan ediyor. Başka olaylar var. İç isyanlardan da korunmak için, dışarıdan da düşmanla, İstanbul'un meraklısı da çok, dışarıdan da korunmak için Tekfur Sarayı o iki surun arasına özellikle inşa edilmiştir. Çünkü içeriden de bunlara saldırıyorlar. Yani iç taraftan da rahat durmuyor millet. Dışarıdan da gelince garipler o iki surun arasına sıkışmışlardır. Bu çok ilginç bir bilgidir. Birçok yerde de pek anlatılmaz. Kanalımızda işte size mümkün olduğu kadar ilginç bilgiler vermeye çalışıyorum. Ve kitaplar tavsiye ediyorum. Onları da okuyup buradaki ilginç bilgileri de alırsanız, meraklı takipçilerimiz var. Ben onları çok seviyorum. Bana özelden filan da yazıyorlar. Yolda bazen beni görüp işte selam filan veriyorlar. Hepsine çok selam olsun. Çok meraklı insanlar var. Ben en azından o insanların bu bölgede veya onların anlatacakları insanların başka insanlara da ulaşmasını ve bir kültür olarak farkındalık olup yaşayan tarihimize sahip çıkmamızı istiyoruz. Bursa Sarayı'ndan aşağı indik. Kariye Camisi'ni görüyoruz. Onun önünde çok güzel bir park var. Bu parka geldiğinizde Kariye Camisi'ni görebiliyorsunuz. Park burası ve Kariye'yi de çok güzel bir manzaradan görebiliyorsunuz. Çünkü yakından o kadar güzel gözükemiyor. Biraz heybetli de bir yapı, yanındaki işte Paraklesyonu ile birlikte filan burada görülebiliyor. İşte bunun aslında 4. 5. yüzyıllara kadar giden tarihi var. Aziz Bibilas var. İşte herhalde Hristiyan din şehidi bunlar. Paganlar tarafından öldürülmüş. Cenazesinin buraya getirildiği söyleniyor. Daha sonra burada bir manastır kilisesinin ilk nüveleri oluşuyor. Justinianus döneminde bir başka manastır da kuruluyor ki bunun akrabalık ilişkileri var İmparatoriçe Theodora ile. Sonrasında Komnenoslar dönemine geliyor. Komnenoslar döneminden sonra işte 1204 Latin yağmasını gördüğünde yapı oldukça kötü. Paleologoslar tekrar İstanbul'a geldiklerinde 1261 senesinde yapının kubbesi yıkık, zor durumda. Tabii ki Theodor Metokites diye birisi çıkıyor. 2. Andronikos, İmparator 2. Andronikos'un en önemli yüksek devlet memurlarından. Theodor Metokites'in ihyalarıyla yapı günümüzdeki halini alıyor. Paraklesyon bölümü inşa ediliyor. Dış narteks yapılıyor ve onun içerisine günümüzde gelip ziyaret edilen ve bakmaya doyum olmayan gerçekten freskolar yapılıyor. Mozaikler yapılıyor. Exonartex'te de o freskolar yapılıyor. O Paraklesyon'da tabii şöyle söyleyeyim, Paraklesyon'da freskler var. Exonartex'te ve Nartex bölümünde mozaikler var. Düzeltelim. Paraklesyon'un altında da bir tane daha bir kripta var. Sonra sarnıç olarak kullanıldığı filan da söyleniyor. Kariye Camisi bu şekilde kısaca bahsedebiliriz. Yönümüz Edirne Kapı. Edirne Kapı'ya doğru ilerliyoruz. Daha sonrasında Yedikule. Doğrudan doğruya gene aynı şekilde aşağı kadar inin, Yedikule'ye kadar. Şimdi Edirne Kapı'dayız. Karşımızda Mihrimah Sultan Camisi var. Burada gözüküyor. Şimdi buradan da Yedikule'ye doğru gideceğiz. Tabii şimdi şöyle anlatalım. Mihrimah Sultan Camisi'nin olduğu yerde bazı kaynaklarda da işte aslında Roma döneminde bir kilisenin olduğu söyleniyor. Ve bölge neresi? İstanbul'un zaten 6. tepesi. İstanbul'un 7 tepesi var bildiğiniz gibi. Bundan da kısaca İstanbul tarihinden işte Edirne Kapı'dan Yedikule taraflarının önce Mevli ve Hane Kapısı'na filan göreceğiz tabii.
birkaç tane cami göreceğiz fakat içlerinde bazı Roma dönemi malzemeleri var. Sütun başlıkları falan göreceğiz. Gerçekten çok ilginç. İstanbul böyle küçük keşifler yapmanız için gerçekten çok ideal bir yer. Ben çocukluğumdan beri yürüyorum. 13 yaşından beri İstanbul'u geziyorum. Öyle söyleyebilirim size. Bu bilgileri de zaten bir kütüphaneyle, merakla, işte İlber Ortaylı gibi hocalarımız, Halil İnalcık, Semavi Ece gibi hocalarımızın yayınlarında takip ederek öğrendik. Hepinize de onların kitaplarını tavsiye ediyorum. Şimdi ne dedik? İstanbul'un Yeditepe'si. Konstantinus İstanbul'u ilk kurmaya başladığında kentin işte İstanbul'u neden imparatorluğun başkenti yaptığı her zaman tartışılmıştır. Bazıları işte doğudadır zenginlikleri derler İstanbul'un. İmparatorluğun zenginlikleri. O yüzden İmparatorluğun başkentini Roma'dan alıp İstanbul'a getirmiştir. Romalılar tabii pabucu dama atılmışlardır. Küplere binmişlerdir Romalılar tabii. Adını bile duymadıkları neredeyse bir kentin birdenbire imparatorluğun başkenti olması gerçekten çok ilginç. Konstantinus'un bu kararı vermesi. Şimdi ilk yaptıklarında yani tesis etmeye başladığında imparatorluğun başkenti olarak İstanbul'u şimdi bir kamyon geliyor. Hemen yeri gelmişken burada da hemen önümüzde Roma dönemi surları var. İşte Roma dönemi surlarından bir tanesinin tuğlası çıkmış. Burada duruyor. Yani ne kadar üzücü yani bunların hiç korunmadan böyle atıl bir şekilde karşı tarafta ön sur bedeninden en ön o hendeklerin olduğu sur bedeninden bir taş tanesi duruyor. Tabii bakımsız şekilde kalmaları üzücü gerçekten. Şimdi dedik kenti kurmaya başlıyorlar. İmparatorluğun başkenti. Tabii kentin bir surları var o dönemde. Septimus Severus döneminde yapılmış kent surları var. Belki daha öncesinde de aynı yerdeydi bu surlar. Onlar tartışmalıdır. Daha önceki videomuzda ondan bahsetmiştik. Yani genel olarak Çemberli Taş civarından geçtiği biliniyor İstanbul kent surlarının. Sonrasında ise kentin surların Konstantinus, günümüz Fatih Camisi'nin işte İlber Ortaylı hocamızın mezarı dediğimiz gibi orada onu da tekrar analım. Halil İnalcık hocamız da orada, Semavi Ece de orada. Fatih Camisi'nin olduğu yerden kuzeyde Fener Rum Patrikhanesi ve güneyde de Esekapı Mescidi var. Cerrahpaşa taraflarına surları ileri alıyorlar ve büyük ihtimalle surların inşasında bir ritüeli de kullandılar bunlar. Çünkü Roma dönemi kanunname kitapları bize şunu söylüyor. Remus'la Romulus kenti kurarlarken bir saban, iki öküzün çektiği bir sabanla kentin kutsal sınırlarını çiziyorlar ve Roma kanunname kitapları, Justinianus dönemi kanunname kitaplarında bile kent kurulumu böyle olması gerektiğini söylüyor. Bu nedenle bu ritüeli gerçekten İstanbul'da da yapmış olabilirler. Yani Konstantinus kentin sınırlarını çizerken bu durumu yapmış, bu ritüeli yapmış da olabilir. Şimdi kentin ilk olarak o Konstantinus dönemi surları dediğim hizadan geçtikten sonra kent o dönemde tabii Yeditepe'li değil. Zaten Yeditepe'li kent söylemi biraz daha değişiktir. Yani gerçekten Yeditepe'li midir? Aslında Roma bile Yeditepe değil, 11 tepeli kent aslında Roma. 7 sayısı biraz da ittirme diyelim size yani. 7'ye tamamlayalım. İstanbul'u sayarsanız da aslında 7 tane tepe çıkmıyor açıkçası. Bunlardan bir tanesi biliyorsunuz Koca Mustafa Paşa 7 tepeli kent, 7 tepeden bir tanesi ve orada da biz neyi görüyoruz? Aslında 2 doruklu bir yer. Yani aslında 8 tane tepe var İstanbul'da ona bakarsanız. İlk dediğim surlar geçerken o 7 tepe olmuyor zaten. Çünkü neden? Edirne Kapı ne dedik? 5. tepe, 6. tepe. Bu durumda 6 tane tepe var. Koca Mustafa Paşa'yı bile neredeyse saymıyorsanız kentte 6 tane tepe var. Bu pek olmuyor. Dediğim gibi birazcık zorlamayla yapılmış bir şey. Kent bu şekilde tesis ediliyor Konstantinus surlarıyla ve daha sonrasında 2. Theodosius. Kent Konstantinus döneminde surlarla burada Fatih Camisi'nin civarına geçen surlarla teçhiz ediliyor. Bu surlardan kalıntılar var mı? Fener Rum Lisesi civarında bazı araştırmacılar işte Feridun Özgümüş hocamız falan olduğunu söylüyorlar. Ben gidip görmedim. İşte onu bulursak onu da güzel bir yayınını yaparız size. Esekapı Mescidi var yalnız Cerrahpaşa'da. Esekapı Mescidi'nin aslında
Ese kapı, kapı kelimesinin aslında Konstantinus surlarından birisinin kapısı olduğu da söylenir. Yani belki de Ese Kapı Mescidi dediğimiz yer kentin o Konstantinus dönemi surlarından, kapısından bir tanesiydi. Sonrasında 2. Theodosius döneminde kent surları daha da ileri alınıyorlar. Konstantinus döneminden sonra 2. Theodosius dönemi. Bu da neden? Çünkü kente tabi Hun tehlikesi filan var. Atilla filan gelecek. İleri alınıyor. Kent de büyük ihtimal genişlemiş ve özellikle Konstantinus surlarının içerisinde insanlar oturuyor ama kuşatmalarda tarım yapmanız lazım. İşte tarım alanlarını, özellikle tarlaların olduğu bölümleri de kentin içerisine alıyorlar ve açık hava sarnıçları, açık sarnıçları da o dönemde yaptıkları ve bu açık sarnıçların, çünkü Mokios bunlardan bir tanesi, işte Aetius sarnıcı Vefa Stadyumu olan yer, 3 tane açık sarnıç yapıyorlar ki şöyle de denir, bu tarlaları bu açık sarnıçlara sulayacaklar da denir. Fakat bu açık sarnıçlar biraz tartışma konusudur. İçlerinde su olup olmadığı, yani çünkü bazılarında sızdırma sıva da bulunamadı bunların. Zeminleri de çok ciddi araştırılamadı. Yakın zamanda bazı tartışmalara filan da konu oldu ayrıca. Dediğim gibi bu şekilde Konstantinus surları dan sonra 2. Theodosius surları ileri alınıyor ve yanımdaki bu arkamda gördüğünüz surlar inşa ediliyor. Surlar için, kara surlar için özel bir videomuz olacak zaten. Marmara sahil surlarını anlatmıştık bu arada. Onu da hatırlatalım. Marmara sahil surlarını detaylı bir şekilde anlattığımız bir videomuz kanalımızda var. Şimdi Edirne Kapı'dan çıktık. Dediğim gibi Yedikule'ye doğru gidiyoruz. Arada bazı yapılar göreceğiz. Sonrasında Avra Porta'ya, Altın Kapı'ya da uğrayacağız. Arkamdaki İstanbul Kara Surları Yedikule'den işte Blaherna Sarayı'nın olduğu Tekfur Sarayı'na kadar olan bölüme kadar 96 kuleden oluşuyor. Dörtgen kuleler var, beşgen, altıgen, bir tane de yedigen kule var. Bu kulelerin içerisinde tabi bazı yerlerde küçük pencereler görüyorsunuz. Özellikle dışarıdan dar, içeriden okçunun oturabileceği V şeklinde geniş pencereler inşa edilmişler. Tabi çok kez tamirde görüyorlar. Türk döneminde, Osmanlı döneminde de tamir görüyorlar ve Türk döneminde, Osmanlı döneminde tamir görmelerinin sebebi tabi herhangi bir kente bir saldırı değil. Onlara saldıracak bir baba yiğit yok. Osmanlı'nın surlarda tamirat yapmasının en büyük sebebi gümrük ve kentin güvenliği ile alakalı. İşte gece bir saatten sonra kentin surları, kapılarını kapatıyorlar. Ve birkaç tane tabii kapıları var bu kara surların. İşte günümüzde Silivri Kapı, Belgrad Kapı, bunların bazılarının isimleri var ama tam olarak hangisinin isimleri Kızılokerkas falan derler. Bazılarının ancak Avra Porta, Yedikule'deki Altın Kapı'nın adı tam olarak bilinir. Altın Kapı'ya gideceğiz. O bir zafer takı olarak inşa edilmiştir ve İstanbul Kara Surları özellikle o Avra Porta zafer takı inşa ediliyor. İlk döneminde Konstantinus'tan sonra inşa ediliyor tabii bu Avra Porta. Ve surlarında bu Avra Porta'nın hizasını takip ettiği düşünülür. Yani aslında Avra Porta yapıldıktan sonra surlar o dönemde yok. Bu tarafta değiller. Konstantinus surları var sadece. Avra Porta, 2. Theodosius bu kentin surlarını genişleteceği zaman Avra Porta'daki o zafer takının hizasından kent surlarını geçirdiği, özellikle kent surlarının hizasının da o 1. Theodosius döneminde yapılan Avra Porta'nın Yedikule'deki bir fotoğrafını vereceğim sizlere. Yani 2. Theodosius döneminde yapılan surların hattı büyük ihtimalle 1. Theodosius tarafından yapılan zafer takının hizasını takip eder. Edirne Kapı'dan Yedikule'ye doğru olan yürüyüşümüzde çok güzel keşifler yapabileceğiniz, dediğim gibi mahalle mescitleri, camiler var ve onlardan bir tanesi Kürkçübaşı Ahmet Şemsettin Camisi. Arkamda görüyorsunuz, son cemaat yerinde 6. yüzyıl sütun başlıkları, muhteşem sanat eserleri burada kullanılmışlar. 4 tane var bunlardan, bir tane de orada duruyor. Osmanlı bunları çok güzel yapılarında kullanıyor ve günümüze kadar da gelmesine müsaade etmiş. Tabii bu sütunlar da o dönemin sütunları, onu da söyleyelim. Geç antik çağ ve Roma dönemi sütunları ve sütun başlıkları. Ben Ortaylı hocamızın verdiği rota gerçekten üzerinde çok ince düşünülmüş bir rota. Üzerinde çok muhteşem eserler var. Hemen arkamdaki Mustafa Çavuş Mescidi diye geçen yapı aslında Roma döneminin tabii geç dönem 11-12. yüzyıllara tarihlenen biraz ilginç bir yapı. Bazilikal planlı bir yapı
ve burada zaten apsisi ve niş bölümlerini görüyorsunuz. Gerçekten içerisinden de benim bulduğum eskiye dayanan bir fotoğrafını vereceğiz. Roma döneminin bir yapısı. Bazı kaynaklara göre Aya Romanos Kilisesi olduğu da düşünülür. Çünkü günümüzdeki adı Mustafa Çavuş Mescidi olarak biliniyor. Roma dönemi adı bilinmez bunun. Aya Romanos Kilisesi diye geçiyor yani o dönemde tabii ki. Günümüzde Mustafa Çavuş Mescidi. İlginç bir hikayesi de vardır. Aya Romanos Kilisesi neden böyle söyleniyor? Hemen ileride bu surların dışına çıkma bir tane kapı var. Kapının adı Aya Romanos Kapısı. Kapının çok hazin bir hikayesi var Aya Romanos Kapısı'nın. Günümüzde yıkık dökük. Şimdi bu kapı çok uzun zaman bilinemiyor. Gerçekten bilinemiyor bu kapı. Ve kapı ortaya çıkartılıyor. İşte yayını falan yapılıyor bunun. Akademik çevre yayını falan yapıyor kapının. Daha sonrasında da maalesef bu başımızın belası define arayıcıları var biliyorsunuz. Define arayıcıları geliyorlar, o Aya Romanos kapısını öğreniyorlar tabii bunu. Adamlar herhalde bunlar ne kadar enteresan yayın filan takip ediyorlar herhalde. İşte insanın gözünü para hırsı bürüyünce böyle enteresan şeyler de oluyor. Kültür amaçlı değil, bir şeyler bulmak, çalıp çırpmak amaçlı. Ve Aya Romanos kapısına gidiyorlar. Onun içerisinde ben size bazı fotoğraflarını bulursam veririm. Kapının içerisindeki o mermer yazıt Aya Romanos diyor orada, kapının adı filan yazıyor. O mermerin içerisinde altın var diye böyle bir saçma düşüncede nasıl olabilir? Patlatıyorlar ve kapı şu an yerle bir. Maalesef Aya Romanos kapısı yerle bir oluyor. Dediğim gibi bulabilirsem bir fotoğrafını veririm. İşte o kapıdan gelen yolunda buradan geçtiği için işte kilisenin adının da aslında Aya Romanos Kilisesi oldu. Ona açılan kapıya doğru gittiği için Aya Romanos Kilisesi olduğu düşünülür. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Şimdi Yedikule, şimdi şunu da söyleyeyim, İlber Ortaylı hocamız şimdi Edirne kapıdan diyor Yedikule'ye, oradan caddenin karşısına geçin dedi. Az önceki cadde o. Turgut Özal Caddesi. Tabii bazı ben araştırmacılarda gördüm veya yayınlarda, Instagram'da, YouTube'da falan öyle yayınlar yani. Direkt dümdüz indirmişler surlardan böyle Edirne kapıdan ta Yedikule'ye kadar dümdüz surların kenarından. Bence hocamız öyle geçin dememiştir. Çünkü aralarda bak ben size iki tane şey gösterdim. Kürkçü Ahmet Şemsettin Camisi'nin içerisindeki sütun başlıklarını gösterdim. Ve bir de ne gösterdik? Mustafa Çavuş Mescidi'ni gösterdik. O da bir Roma dönemi kilisesi. Ve başka çok güzel yapılar var zaten. Bizim şimdi araştırma alanımız tabii geç antik çağ Roma dönemi olduğu için ben bunlara daha çok eğiliyorum. Onu da söyleyeyim sizlere. Çok daha ilginç yapılar var. Yani oradan siz surların önünden gitseniz sadece sur kapılarını görürsünüz. Aradaki böyle o mahalle mescitlerini. Bazı tekkeler falan da var, onu da söyleyeyim. Dersaadet dergahları diye de çok güzel bir kitap var. Ben onu da okumuştum. İstanbul'un tekkelerini anlatan. Böyle yapılar da var. Yani bu ara sokaklardan gitmeniz lazım. Ben size bu sokakların da bazen isimlerini vereceğim. Zaten o Kürkçü Ahmet Şemsettin Camisi, Mustafa Çavuş Mescidi, bunları yazarsanız internette dijital haritalara sizi çok rahat getirirler. Şimdiki rotamız Mevlana Kapı'ya gidiyoruz. Mevlevihane Kapısı'dır adı. Günümüzde Mevlana Kapı olarak biliniyor. Üzerinde bir kitabe var, onu okuyacağım sizlere. Evet, Mevlana Kapı'ya geldik. Edirne Kapı'dan aşağı indik. Birkaç yapı gördük. Şimdi Yedikule'ye doğru giderken İstanbul Karasurlarından en önemli kapılarından bir tanesi Mevlana Kapı'dayız. Mevlana Kapı'nın üzerinde bir kitabe var. Şimdi dönelim. O iki tane kitabe var. İki tane kitabeden birisi işte bu Latince olan kitabe. Burada şöyle yazıyor. Theodosius surlarının siperi, en dindar hükümdarlarımız Justinus ve Sofya'nın döneminde en şanlı Spatarios ve Scalarios, Narses ve en dindar hükümdarların hizmetkarı olan bu görevden sorumlu Stefanos tarafından onarılmıştır diyor. Bu yukarıdaki Latince kitabede. Yakından bir tane de fotoğrafını veririm. Hemen aşağıda bir tane de eski Yunanca bir yazıt var. Şöyle ona yaklaşalım. Dediğim gibi yakından bir fotoğraf veriyoruz. Orada da şöyle yazıyor. Theodosius'un emri üzerine 2 aydan az bir sürede Konstantinus bu sağlam duvarı başarıyla ayağa kaldırdı. Hemen hemen Pallas, yani Tanrıcı Athena'dan bahsediyor burada. Bu kadar sağlam bir kaleyi bu denli hızlı inşa edebilirdi diyor. Tabii
Hristiyanlık çağında bile böyle tanrıçalardan, işte pagan tanrıçalarından bahsetmesi ilginç gelebilir. Ancak herhalde bunu bir geçmişleri olarak görüyorlar ve bundan da çok sakınmıyorlar ki biz bizzat temelden Hristiyan olan imparatorların eserlerinde de pagan örneklerini görüyoruz. Bunlardan en önemlisi 1. Theodosius'tur. Efes antik kentinde biliyorsunuz. Orada yanlışlıkla Hadrianus tapınağı olarak tanımlanan Hadrianus Onur anıtı üzerinde de tanrıça işte Athena filan yanında kim gözükür? 1. Theodosius gözükür. Bu da ilginç bir şeydir. Yürüyüşümüze devam ediyoruz. Silivri Kapı surları içerisindeyiz. Silivri Kapı 2 tane kapıdan oluşuyor. Ana sur bedeni ve ön sur bedeni burada. Şimdi kamerayı çevireyim. İlginç bir şey var çünkü burada. Bu ana sur bedeni, bu ön sur bedeni. Tabii işte burada da bir Silivri Kapı hipojesi var. Biz bunu daha önceki yayınlarımızda gidip görmüştük. Şimdi buradan içeri tabii kimseyi sokmuyorlar. Şöyle geldiğinizde görebilirsiniz. Silivri Kapı hipojesi yani Hristiyanlık çağında bir Roma dönemi mezarı. Surların etrafına mezarların yapılması. Kenti maddi olarak siz surlarla koruyorsunuz. Manevi olarak da işte atalarınız kenti koruyor. Nekropolleri falan vardır kentlerin. Nekropoller kentin dışarısındadır. Şimdi tabii bunu yapmışlar. İçine tabii girilmiyor. Çünkü içerisinde çok tuhaf olaylar oldu. Hatta bir dönem içerisine işte uyuşturucu falan için şöyle şeylerin de söylendiği biliniyor. Ben bunun yayınını yapmıştım. Onu bir linkini de veririz. Veya işte Silivri Kapı hipojesi tarihin sefiri yazarsanız onu da görebilirsiniz. Şimdi buradan daha ilginç, dediğim gibi küçük mahalle mescitleri var. İçlerinde bazı Roma dönemi, geç antik çağ malzemeleri var. Onları göreceğiz. İbrahim Paşa Camisi içerisinde hemen bu Silivri Kapı'nın yanında işte burada görebiliyoruz. Adım İbrahim Paşa Camisi ve burada da herhalde 5. yüzyıla tarihlenen bir akantüs yapraklarıyla kaplı sütun başlığı var. Çok güzel matkap işlemeleri gözüküyor ki bunları biz nerede görüyoruz? Stüdyos Manastır Kilisesi'nde, hemen Yedikule'deki Stüdyos Manastır Kilisesi'nde görebiliyoruz bunları. Başka malzemeler de var. Dediğim gibi İstanbul sürprizler kenti, sürprizler yeri. Şimdi ilerliyoruz, bakalım başka nasıl sürprizlerle karşılaşacağız. Yedikule civarlarına yaklaştık. Burada İskender Çelebi Camisi ve bir de Ali Fakih Camisi var. Şimdi İskender Çelebi Camisi'nin içerisine gireceğim. Burada bir Roma dönemi yivli sütun parçası görülüyor. Bu gerçekten çok ilginç. İşte İstanbul'un mücevherlerinden Roma dönemi bir yivli sütun parçası burada görülüyor. Şimdi buradan da Ali Fakih Camisi'ne gidiyoruz. Orada daha ilginç bir sürpriz bizi bekliyor. Yedikule civarlarına yaklaştık. Burada Ali Fakih Camisi var. Ali Fakih Camisi'nin içerisinde çok güzel bir sürpriz bekliyor bizi. Bir Roma dönemi sütun başlığı. Belki de çok yakınlardaki Stüdyos Manastır Kilisesi İmrahor İlyas Bey Camisi'nden getirildiği düşünülen, belki olabilir. Çok güzel matkap işlemeleri, 5. yüzyıla tarihlenen, daha önce yayınını yaptığımız bir sütun başlığı bu şekilde korunuyor burada. Evet, şimdi Yedikule'ye geldik. Sonunda saat 16 civarı falan oldu. Buradan da Cerrahpaşa Arkadius sütunu, daha sonra Beyazıt Theodosius Forumu ve Sultanahmet yapacağız inşallah. Arkamda hemen gözüküyor. Pilonları hemen çevirelim, daha güzel gözüksün. Şimdi şöyle gösterdiğim zaman 2 tane pilon, kare planlı yapı görüyorsunuz. Onların arasında işte o zafer takı dediğim Theodosius'un, 1. Theodosius'un yaptırdığı zafer takı gözüküyor. Daha sonraki dönemlerde anlaşılan bu 2 tane pilonu takıyorlar ve aslında burası Roma dönemi İstanbul'un içinden geçen o Mese Caddesi'nin Via Egnatia olarak başladı ve buradan da Roma'ya kadar devam eden Via Egnatia yolunun konsül, işte yüksek devlet memuru Ignatius tarafından yaptırıldığı için Egnatia, Via Egnatia yolu denir. Via yol demek. Onun geçtiği yolun başladığı yer burası. Dediğim gibi bir zafer takı olarak inşa ediliyor ilk başta. Şimdi şöyle dönelim. Burada ilginç şeylerden de bahsedeceğiz tabii. Nelerden bahsedeceğiz? Her zaman başımızın belası nedir? Çalınan, maalesef elimizden yitip giden bir tane de buradan rölyeften size bahsedeceğim.
Kısaca Altın Kapı'dan yine bahsedelim. Aura Porta diyorlar. Dediğim gibi 1. Theodosius bunu bir zafer takı. Roma'da bunun çok benzerleri var. Konstantinus zafer takı, Septimus Severus zafer takı gibi taklar var. Bunu tabii çok fazla bilinmez. İçi zaten daha sonra gittikçe küçültülmüştür. Hatta Paleologoslar döneminde de küçültülür. İşte tabii kentin merakları var İstanbul'un, her zaman dediğim gibi. Surlara, işte kente kuşatmaya gelenler var. Onlar içeri girip durmasınlar diye bunlar yapılmıştır. Artistik yapan bir abimiz oldu. Neyse, burada sur içinde yürürken böyle enteresan olaylarla da karşılaşıyorsunuz tabii. Şimdi ne dedik? Çalınan bir kitabe dedik. İşte şurada da yeri gözüküyor. Yeri gözüken burada ne vardı? Şimdi bir fotoğrafını vereceğim. Gerçekten bu çok acı. Çalınan bir Roma kartalı. Tek başlı bir kartal. Bunu işte bir seçim oluyor. Seçim döneminde pankart asılıyor. Pankart kaldırıldığında artık seçim bitiyor. Pankart kaldırıldığında bir bakıyor pankartın altındaymış. Pankart kaldırıldığında bir bakıyor ki kartal martal kuş olup gitmiş. Hiçbir şey kalmamış yerinde. Kim bilir nereye gitti. Üzücü şeyleri. Şöyle dönelim. Karşımızda da işte burada Yedikule'yi görüyoruz. Şimdi 7 diyor. Bunun 2 tanesi o gösterdiğim pilonlardı. Zafer takının 2 tane yanında olanlar. Havadan bir de görüntüsünü veririm. Sonra surlara dahil edildiği için Theodosius surlarının 2 tane de sur bedeni var. Etti 4, 2 tane pilon vardı. 2 tane de surların etrafında olduğu için. Osmanlı da buna 3 tane daha kule takıyor. İşte bunlardan bir tanesi arkamda. Bunları takınca da oluyor size 7 kule. Kentin dışında duran işte hazinenin tutulduğu yer olarak işte bazen işte suçluların, işte bazen işte devlet, yabancı devlet görevlilerinin içine konulduğu yerler olarak biliniyor. Bunu ayrıca anlatırız. Yedikule'yi anlattığımız zaten. Bizzat bu Aura Porta'yı anlattığımız çok güzel yine videolarımız var. Şimdi buradan da Arkadius sütununa Cerrahpaşa'ya doğru ilerliyoruz. Arkamızda Yedikule'yi bırakıyoruz. Görürsünüz. Yedikule'den sonra geri dönün. Cerrahpaşa üzerinden Bayezid yapın. Sultan'a. Evet, şimdi sizlere ilginç bir bilgi vereceğim. Yedikule'den Cerrahpaşa'ya doğru giden Orgeneral Nafız Gürman Caddesi üzerindeyiz. Hemen arkamda bir kilise var ve yanında da ahşap bir kapı var. İşte burada 4. belki 4. yüzyıl ve büyük ihtimal 5. veya 6. yüzyıllara tarihlenen bir Roma şehitlik binası var. Yanlış duymadınız, gerçekten burada o binanın da şu arka tarafında gördüğüm yerlerin altında bir Roma dönemi şehitlik binası var. Bunun bir planını ben size vereceğim. Yuvarlak bir plana sahip bir yapı. Tabii yapı Aziz Karpos Papilos Martirionu diye geçiyor yapı. Yuvarlak plana sahip. Bizim Hırkayı Şerif gibi düşünebilirsiniz biraz. Onun etrafında işte relikleri vardı Aziz Karpos Papilos'un. Bunlar Bergama'dan getirilmiş şehitler bunlar. Anlaşılan Dioklesianus döneminde bunlar biliyorsunuz Hristiyan, sen misin Hristiyan oldun diye öldürülüyor bazı insanlar. Bunları da öldürdüler ve sonra reliklerini buraya getiriyorlar. Helenianai semti burası ve Aziz Karpos Papilos, 2 tane aziz bunlar, oraya getirilip relikleri konuyor. Planını vereceğim. Dediğim gibi yuvarlak bir plana sahip. Bizim Hırkayı Şerif camisi gibi etrafına tavaf ediyordu Hristiyanlar. Onların dini inanışları öyle. Bir tane de içinde bir fresko var. Bulunmuş. Onun üzerinde bir yazıt da bulunmuş. Gerçekten çok ilginç. Yani arkeolojik olarak ilginç bir şekilde burada buluntu çıkıyor ortaya. Ve daha önce de söylediğim gibi doçent doktor Feridun Özgümüşbay hocamız ve ekibi tarafından bulunuyor. Daha sonra yayınlanıyor bu da. Çok güzel yayınları da var, yapılıyor bunların. Ben de size oradan okuduklarımızı dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Yani şu an Helenianai semti civarında Yedikule'den Cerrahpaşa'ya doğru ilerliyoruz. Yolumuz Arkadius sütunu, Aziz Karpos Papilos Martirion'unu arkamızda bıraktık. Devam ediyoruz. Davutpaşa Medresesi'ne geldik. Burada çok güzel eserler var. Burada revaklarda mesela işte gözüküyor bir
sütun başlığı kullanılmış burada. Davutpaşa Medresesi Osmanlı burada devşirme malzeme çok güzel kullanılmış. Herhalde bu bir mezar anıtından geldiği anlaşılan bir parça. Burada yapılan kazılarda ortaya çıkartılmışlar. Burada da Labarum gözüküyor. İşte Labarum'da işte Milvium Savaşı'nda Konstantinus'un işte güya gökyüzünde bir simge görüyor. Bunu kalkanlarınıza kazırsanız böyle savaşı kazanacaksınız diyor. Milvium Savaşı'nın olduğu yere de yakında bir Roma ziyaretimiz olacak. Orada Milvium Savaşı'nın olduğu yerlere gideceğiz. Çok güzel sütun başlıkları var burada. Karşı tarafta da gözüküyor. Bazılarının fotoğraflarını size veririm. Davutpaşa Medresesi. Evet, Cerrahpaşa civarlarındayız. Artık geldik. Turumuzun sonuna doğru geliyoruz yavaş yavaş. Arkamızda evlerin arasına sıkışmış Arkadius sütununu görüyoruz. Şimdi şöyle döndüğümüzde de burada görüyorsunuz. İki evin arasına sıkışmış Arkadius sütunu. Üzerinde bunun bir sütun vardı. Freshfield albümü vardır İngiltere'de. Ondan alınmış bir gravür var bende. O gravürü vereceğim ve böyle yukarı doğru şimdi böyle çıkalım. Ben de size o gravürdeki videoyu vereceğim. Roma döneminde nasıl gözüktüğünü anlayabileceksiniz onun. Şöyle yukarı çıkıyordu. İmparator Arkadius'un kazandığı başarılar. İkinci Theodosius dönemi onun oğlu tarafından diktirilmiş bir sütundur. Büyük ihtimalle tabi burası bir Roma forumuydu. Herhalde Roma'daki Trajanus forumunu örnek alan Beyazıt'taki Theodosius forumuna benzer bir forumdu. Belki köşeli bir forumdu burası. Bilmiyoruz ancak üzerinde bazı rölyefler vardır. Benim üzerine çıkmışlığım var arka taraftan merdiven dayayarak bu sütunun. Ve içinde de bir sarmal bir merdiven var. Ve sarmal merdivenin altında da küçük bir oda var burada. O küçük odada da belki de bir lahit vardı. Bilmiyoruz artık. Ama ben girdiğimde boştu. Fakat o odanın tavanında çok güzel bir rölyef süsleme vardı. Onu da söyleyeyim sizlere. Arkadius sütunundan daha detaylı sizlere bahsedeceğim ilerleyen yayınlarda. Burasının forumundan İmparator Arkadius'un, o da değişik bir imparator. Şimdi yolumuz Beyazıt. Oradaki geç antik çağ forumu Theodosius forumu. Evet, şimdi aslında İstanbul'un en güzel yerlerinden birisiydi. Fakat şu an keşmekeşliğin, kaosun tam ortası Aksaray'dan bahsediyorum. Osmanlı döneminde Yeni Bahçe olarak bilinen bir yer ve gerçekten bahçeler var burada. Çünkü nehir var, o Likos Nehri. Günümüzdeki Yeni Kapı Limanı'na, Theodosius Limanı'na dökülen nehir buradan dirsek yapıyordu, dönüyordu ve nehirin etrafında çok güzel ağaçlıklar vardı. Manastırlar vardı, kiliseler vardı Roma dönemi için. Osmanlı döneminde de bunlar devam etti. Birçok cami vardı. Hatta Mimar Sinan'ın bizzat kendisi için yaptırdığı bir tane mescidi vardı hemen bu nehirin kıyısında. Likos Nehri. Osmanlı döneminde Bayrampaşa Nehri olarak geçiyor. Günümüzde de bu metro var, bildiğiniz gibi bunun altından geçen, Aksaray'dan başlayıp Zeytinburnu'na falan giden bir metro var. Bazı yerde yerin üstünden giden, çoğunlukla yerin üstünden. Ancak Emniyet Fatih o taraflarda yerin altından gider. Yerin altına gitmesinin sebebi de nedir? Çok güzel yumuşak bir toprağın içine oturtmuşlar metronun hattını. Çünkü neden? Orası nehir. Hatta 2017 gibiydi sanırım, arabalar üstüne dolular yağdığında filan. Biliyorsunuz metroyu su bastı dediler. Halbuki bunu söyleyenlerin coğrafyadan hiç haberleri yok. Osmanlı dönemi coğrafyasından, antik çağ coğrafyasından hiç haberleri yok. Çünkü orası bir nehirdi. Doğu Ana zaten kendisine ait olan bir şeyi geri almıştı orada. Hemen sular direkt eski nehir yatağına dolmuşlardı. Şimdi dirsek yaptığı yerden Aksaray, sonra Yenikapı'ya gidiyor. Aksaray Roma döneminin Forum Bovis'iydi. Forum Bovis işte Roma forumlarından bir tanesiydi. Konstantinus'un kenti imparatorun başkenti ilan ettikten sonraki forumlardan bir tanesiydi. Burada çok kötü olayların olduğu da söylenir. Şöyle ki o da bir tane kazan var. Tepesinde böyle bir boğa olan bir kazan. İçine insan atıp yakıyorlar. Suçluları falan yakıyorlar herhalde. Hatta Julianus döneminde hatta böyle Hristiyanları filan da yakmışlar. Öyle şeyler de söyleniyor. Yalnız burada bazı ben paylaşımlarda görüyorum. Kazan boğa şeklinde değil. Bildiğimiz tipte bir kazan fakat başlığı boğa şeklinde bu kazanın.
Ve tam olarak işte Forum Bovis Aksaray Meydanı'nda duruyordu o boğa şeklindeki kazan içine insanların atılıp maalesef yakıldı. Sonra bunu işte İmparator Heraklios alıp kaldırıyor. Şu İmparator Fokas döneminden sonra alıp atıyor. Çünkü imparatorlardan birinin de cesedini bunun içine falan atıyorlar. Herhalde Heraklios da lan diyor benim de başıma bir şey gelirse ileride beni de atarlar falan. O kaldırmış bu. Şimdi Forum Bovis'te başka neler vardı? Herhalde bir zafer takı vardı. Çünkü zafer takı vardı diyorum. Burada Murat Paşa Camisi var. Onu göremedik. Başka turumuzda geliriz oraya. Ben size anlatırım onu. Orada yapılan kazılarda herhalde bir Roma zafer takına ait olduğu anlaşılan 2 tane devasa paye çıkıyor ortaya ve bunlar o dönemin yetkilileri tarafından 1940'lar 50'ler derhal yok ediliyorlar. Etraftan işte onların deyimiyle Bizans çıkması, işte Roma çıkması benim deyimimizde asla kabul edilmeyen bir şey. Hemen derhal yok ediliyor. Murat Paşa da çok ilginç zaten. O da son imparator Konstantinos Dragojes Paleologos. Onun soyundan gelen aslında aristokrat. Onun soyundan. Yani aslında o Murat Paşa, Mesih Paşa filan var aşağıda. Bunların hepsi belki de işte İstanbul bir şekilde tarih başka şekilde gitse fethedilmeseydi imparator olacak adamlardı bunlar. Şimdi size Forum Bovis'ten de bahsettik. Yönümüz Aksaray, şöyle çevirelim. Yönümüz pardon Aksaray'dan çıktık. Yönümüz Beyazıt. İleride Forum Tauri, daha sonrasında Theodosius Forumu olan yere doğru ilerliyoruz. Beyazıt'a geldik. Arkamda işte Roma döneminde burası hep söylüyoruz neydi? Theodosius Forumuydu. Theodosius Forumu'nun herhalde yapılan, burada 1950'de falan yapılan çalışmalarda Simkeşhane yıkılıyor. Simkeşhane yıkılınca ne çıkıyor? Altından işte bu yapılar çıkıyor. Theodosius Forumu'nun giriş kapıları çoğu zaman sanıldığı gibi bu bir zafer takı değil. Onu söyleyelim. Çünkü zafer takları daha farklı yapılar ve üzerlerinde bir attika katı olması lazım. 1. Theodosius'un Altın Kapı'da yaptırdığı yapıda bir zafer takı, fakat bu değil. Yapının forumun giriş kapılarından bir tanesiydi. Bunun bir eşinin daha şu ilerlerde olması gerekiyor. Fakat orada herhangi bir kazı yapılmadı. Theodosius Forumu hakkında birçok bilgimiz var aslında. Bunlardan en önemlisi Theodosius sütunu. Burada hep forumların ortasında Romalılar bir sütun dikiyorlar bildiğiniz gibi. O sütunun bazı parçaları elimizde. Şu çevirelim buradan. İleride Beyazıt Hamamı var. Hamamın içerisinde bu sütunun parçaları bulundu. Ve bir tane de gravür var. Çemberlitaş'ta olan bir Osmanlı düğünü çekilmiş ve arka tarafta Theodosius sütunu gözüküyor. Böyle bir bilgi var elimizde. Bunun yanında Bazilika Theodosiana'nın bazı parçaları bulunuyor yapılan çalışmalarda. Yani o tahmin ediliyor daha doğrusu ve Theodosius Forumu çok büyük bir ihtimalle de Roma'daki Trajanus Forumu örnek alınarak yapılıyor. Ve o yüzden de biz Theodosius Forumu'nun aşağı yukarı ölçülerini neye benzediğini bundan dolayı biliyoruz. Şimdi Roma'daki Trajanus Forumu çünkü olduğu gibi duruyor. Çoğu yapısı duruyor. Onun üzerinden de Mussolini yol falan geçirdi. O işlere hiç girmiyorum. Onlar daha garip olaylar. Şimdi şöyle bir çevirelim. Arkamda da ne var? Bunlar da Herakles'in sopaları. Theodosius işte Herakles'e herhalde çok da bir bağlılığı var. Dediğim gibi pagan tanrılarına da biraz da bağlı. Üzerinde bunun bazı motifler var. Bunların da Herakles'in sopası olduğu söylenir ve bunlar Juniperus excelsa bitkileridir. Böyle bir şey var, onu söyleyeyim. Şimdi burada görüyorsunuz o Theodosius Forum'un aslında yaşadığı dönemde ne kadar abidevi bir yapı olduğu buradan çok rahatlıkla anlaşılıyor. Şimdi ileride bir tane de bu sütunun ya daha doğrusu giriş kapısının neye benzediğine dair bir tane de çizim vereceğim. Çok her yerde de bulunabilecek bir çizim bu. Burada da o giriş kapısının üzerinde duran sütun başlıklarından bir tanesi duruyor. Üzerinde halen zar zor da olsa işte zamanın izleri yok etmesi, akantüs yaprakları vardı. Onlar silinmiş. Şurada biraz daha iyi duruluyor. Akantüs yaprakları Theodosius Forumu'nun
giriş kapısında olduğu düşünülüyor bilinen sütun. Hemen karşı tarafta Beyazıt Hamamı var. Beyazıt Hamamı benim arka tarafta. Beyazıt Hamamı'nın da duvarlarında, onu daha sonra da gösteririz, Theodosius sütunu dedim ben size. O Theodosius sütunundan bazı rölyefler, Osmanlı dediğim gibi devşirme malzemeyi çok seviyor. Sütunun altına bunları yerleştirmiş. Ters yerleştirmiş yalnız, orada Roma askerleri tepetaklak yürüyorlar. Öyle bir de espri yapmış. Şimdi yolumuz İlber Ortaylı hocamızın son durak olarak söylediği Sultanahmet, oraya doğru ilerliyoruz. Orada birkaç şeyden bahsedeceğiz. Evet, arkamda Çemberli Taş var. Roma döneminin Konstantinus sütunu ve burası Konstantinus Forumu. Şimdi ilerleyelim ve biraz size hem bu forumdan, Mesaj Caddesi'nden kısaca bahsedelim. İmparator Konstantinus Roma İmparatorluğu'nun başkentini İstanbul yaptığında burasını da tabii büyük bir Roma kentine ve Roma'ya benzetmeye çalışıyorlar. Forumlar kuruluyor. Bizzat kendisi için de işte arkamdaki forumu yaptırıyor ve ortasına da kendisinin üzerinde bir Apollon şeklinde olan heykelini koyduruyor. Tabii şimdi İmparator Konstantinus çok akıllı bir yönetici. Bakıyor ki etrafta paganlar da var, Hristiyanlar da var. Hristiyanların da gönlünü hoş etmek için, paganların da gönlünü hoş etmek için heykeli Apollon şeklinde, bir pagan tanrısı şeklinde, ki bizzat kendisi Sol Invictus kültüne inanıyor. Yenilmez güneş, Mitras aslında, ve Apollon'u o yüzden koyduruyor. Ancak Hristiyanları da tabii gönlünü hoş etmek için ne yapıyor? O Apollon'un tepesindeki tacın çivilerini de Hazreti İsa'nın çarmıhta gerildi, işte ellerine o çakılan çivileri getirip onun üstüne koydurmuş. Böyle anlatıyor kitaplar ve böylece ne yapıyor? Hristiyanların da gönlü hoş olmuş oluyor. Paganların da gönlü hoş olmuş oluyor. Böyle ilginç, bir ne şiş yansın ne kebap yansın amiyane tabirle enteresan bir yönetici. Zaten onun Hristiyan olup olmadığı her zaman tartışılmıştır. Tabii Hristiyanlığa serbestliği getirmesi, onun bizzat Hristiyan Kilisesi tarafından aziz ilan edilmesi için en önemli sebeplerden bir tanesidir. Milano Fermanı'yla tabii başka bir imparatorla birlikte yapıyorlar ama işin başında Konstantinus var. Tabii daha sonra başka forumlar da inşa ediliyor. İşte Forum Tauri var aslında. Daha önce de burada olan bir forum. Fakat onu güzelleştiriyor. Az önce geçtik oradan. İmparator 1. Theodosius oraya da bir forum yaptırıyor. Forum Bovis'i, Arkadius Forumu, ki biz onu da gördük, geçtik. İstanbul'un Roma dönemi forumlarını inceleyeceğim. Çok detaylı anlatacağım. Bir videomuz da gelecek. Kanalımıza abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmazsanız seviniriz. Burada bunu hatırlatıyorum ki bu bilgiler daha başka insanlara da, onlar da faydalansın bu bilgilerden. Şimdi yavaş yavaş Sultanahmet'e doğru geliyoruz ve orada da İstanbul ve Roma'yı anlatacağım biraz. Yani o dönemin İstanbul'unu ve Roma'yı anlatacağım. Bakalım nelerden bahsedeceğiz orada. Gerçekten benziyor aslında. Roma'ya gidenler belki bilirler. Ben burada bir çizimini de vereceğim. İlginç bir şekilde Roma o kraliyet yapılarıyla birlikte, eğlence yapılarıyla İstanbul'a benzetilmeye çalışmış. İstanbul Roma'ya benzetilmeye çalışılmış. Biraz ondan bahsedeceğim. Evet, Sultanahmet'teyiz. İlber Ortaylı hocamızın verdiği rotanın sonuna geldik. Arkamızda muhteşem Mısır obeliski ve altındaki Romalıların yaptığı, 1. Theodosius'un yaptırdığı kaide var. Şimdi tabii ben bundan bahsettik. Hipodrom'dan bir önceki videomuzda sizlere bahsettik. Şimdi neden bahsedeceğiz? Sultanahmet Hipodrom burası. Roma'daki Circus Maximus'un çok benzeri, biraz daha küçüğüdür. Hemen yanında da, arkamda şöyle çevireyim ben kamerayı, bunu sadece anlatalım. Şimdi Sultanahmet Camisi'nin olduğu yer ve aşağılara kadar olan yer Roma Büyük Sarayı'ydı. İleride Ayasofya, şimdi şuradan şöyle gözüküyor. Aralardan şöyle bir yaklaşalım ona. İleride de Ayasofya'yı görüyorsunuz. Şimdi bu 3 tane yapı. Yani nedir? Birisi Sultanahmet Camisi, Roma Büyük Sarayı. Burası hipodrom, halkın eğlencesi için yapılan yer. İmparatorun da bizzat halkla burada temas ettiği, İmparatorun kendisini halka gösterdiği yer hipodrom. Hemen yanında da Ayasofya. Şimdi bunlar Roma'daki nedir? Orada da böyle. Jüpiter Tapınağı kutsal
kentin en kutsal tapınağı. Jüpiter baş tanrı zaten Roma mitolojisinde. Roma onlar din diyordu zaten, biz mitoloji falan diye diyoruz ama şimdi orada da Jüpiter tapınağı var. Roma Büyük Sarayı o Kapitol Tepesi'nde Jüpiter Tapınağı. Palatinum Tepesi'nde daha önce Balat'a inerken de bahsettiğim Palas var. Şimdi üçüncü olarak da Circus Maximus'ta Roma'da da Palatinum Tepesi'nin aşağısında halkı eğlendirdikleri yer burası da. Yani böylece 3 tane yapı. Tapınak, Roma Sarayı ve Circus Maximus dediğimiz hipodrom, bu üçü Roma'da vardır. Kapitol Tepesi, Palatinum Tepesi ve yanındaki Circus Maximus. Burada bir çizimini vereceğim Roma'dakinin. Şimdi bu da İstanbul'dakinin de bir çizimini vereceğim sizlere. Ayasofya tabii Hristiyanlık çağına girdiği için artık baş tapınak nedir veya işte kutsal yapı Ayasofya. O Jüpiter tapınağının yerini alıyor. Büyük saray yapılıyor. Tabii İstanbul'la Roma'nın topografyaları farklı olduğu için İstanbul'da daha bunu güzel yapabiliyorlar. Denize nazır. Roma'da çünkü deniz yok. Tiber'e falan da bakmaz zaten Palatinum Sarayı ama yüksek bir yerdedir. İstanbul'da biraz tam tersi oluyor. Circus Maximus'un buradaki eşiti olan hipodrom biraz yüksekte kalırken Roma Büyük Sarayı işte burada Sultanahmet camilerinin aşağılarında kalıyor. Yani aslında İstanbul'la Roma İmparatorluğu'nun ilk başkenti Roma ile İstanbul'u bir nevi eşit hale getiriyorlar o dönemde. Konstantinus buraya geldiğinde Roma Büyük Sarayı'nı işte bu Sultanahmet Camisi'nden Bukaleon Sarayı çatladı kapıya kadar olan yerlere yaptı. Neden Sarayburnu'na Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı gibi yapmadı? Bunu size anlattım. Bunun bazı nedenleri var. Çünkü orası kiliseler bölgesiydi. Tapınaklar falan vardı. Şimdi onları da ellemek istemedi herhalde. Bazıları da kiliseye falan çevriliyordu. Burada daha düzgün bir arazi ve bir de direkt denize de bakan, denize nazır bir saray yaptırmak istediği düşünülür. O dönemde de Bizantiyon Antik Kenti'nin aristokratların evleri varmış. O günümüzdeki o işte Sultanahmet Camisi ve aşağıki yamaçlarda günümüzde hep oteller bölgesi orası. Onların evleri varmış. İşte onları falan alıyorlar. Orada da ilginç bir bazı yapılar var gerçekten. Zaman çıkıyor. Bir tane halıcı var mesela. Halıcının altında bu bir tane sütunlar falan var orada. Ben size onların da Büyük Sarayı anlatacağımız detaylı bir videomuz olacak, onu da söyleyeyim. Şimdi burada bölük pörçük bahsetmektense daha detaylı bir şekilde sizlere etraflıca bilgi vermeyi daha çok istiyorum. Yayınımız burada bitiyor. Sultanahmet'te geldik. İlber Ortaylı hocamızı andık. Onun emekleri çok büyük. Kitaplarını okuyoruz. Onun yaşadığı gibi yaşamak lazım. Bilgiyle yaşamak lazım. Tarihle yaşamak lazım. Merakla yaşamak lazım. Ne kadar güzel her yere gidiyordu, geziyordu. Biz de bunu yapmamız lazım ve tarih zaten böyle bir şey. Gezeceksiniz, göreceksiniz, okuyacaksınız. Onun hakkında bilgi edineceksiniz. Merak. En başta ben başlarken ne dedim? Merak çok önemli ve bu bizi götürüyor zaten. Beni 13 yaşında yollara düşüren de bu meraktı zaten. Böyle yapmaya devam ettik. Halil İnalcık hocamızın, onun hocası İlber Ortaylı hocamızın beraber yattıkları inşallah bir gün Haziresi de açılır. Gideriz oraya yanına gidip bir Fatiha okuruz. Halil İnalcık hocamızın, onun hocasının çok güzel bir sözü var. Bir şeye aşık olursanız her şeyi unutursunuz diyor. Ben de bu yolu takip ediyorum. Hep bunu takip ettim. Tarih bir merak ve ilgi ve biz de bunun peşinden sürükleniyoruz. Yayınlarımızı takip etmeye devam edin. Arkadaşlarınızla paylaşmaya devam edin. Görüşmek üzere.